Herkese merhabalar canlar. Yine bir stüdyo videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandan beri dışarıda dış mekan videoları çektiğim için açıkçası şöyle bir ortamda video çekmeyi de özlemedim değil. Her neyse hemen konuya girelim. Bugünkü konumuz benim gibi Apple ekosistemine yeni geçip adapte olmaya çalışanlar için ya da daha doğrusu Adobe Premiere'den Final Cut Pro'ya transfer olmaya çalışanlar için Final Cut Pro'da basit bir şekilde editleri nasıl yapıyorum? Bunu sizlere kısaca tarif etmeye çalışacağım. Hadi isterseniz gelin başlayalım. Öncelikle SSD'mi takıyorum Mac'e. Bildiğiniz gibi daha önceki videomda da anlatmıştım. Bütün video dosyalarım, hatta uygulamalarım, yani Final Cut'tır, Office'tir, ıvır zıvırdır, hepsi SSD'nin içinde. Mac'te çok fazla dosya barındırmak istemiyorum. Çünkü 256'lık bir hard diski var. Hemen doluyor. Final Cut'ı çalıştırdım. Şimdi burada yapmam gereken şey ne? Final Cut'ta Adobe Premiere'den biraz daha farklı bir mantık var demiştim daha önceki videolarda. Alışmanız birazcık süre alabiliyor ama alıştıktan sonra gerçekten o organize etme yöntemi çok güzel. Şimdi öncelikle bir tane burada bize kütüphane gerekiyor. Yani bu videoların tamamıyla alakalı bir kütüphane açıyorsunuz. File menüsünden New diyorum ve Library'yi seçiyorum. Burada diyor ki kütüphaneyi nereye kurmak istiyorsun? Yani nerede saklamak istiyorsun? Ben her zaman bunu harici hard diskimde saklıyorum. Buradan kütüphaneme de deneme ismini veriyorum ve kaydediyorum. Bakın buraya deneme isminde bir kütüphane eklendi. Zaten kendisi altına hemen bakın 18-12-2023 tarihli bir event ekliyor. Yani bir olay ekliyor. Burada yapmam gereken ikinci şey ise File menüsünden New'den bir proje yaratmak. Yani burada bir tane kendinize proje yaratmanız gerekiyor. Bu projeye de deneme projem diyorum. Videoları, bütün dosyalarımızı bu projenin içine ekleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi hangi olaya ekleyeceksiniz diyor. Şu bizim burada gördüğünüz 18-12-2023'lük olay klasörünün içine bu projeyi ekliyorum. Video çalışma boyutlarını seç diyor. Şu an için ben 2K'yı seçiyorum ama normalde videolarımı 2.7K'da çektiğim için 2.7K'da editliyorum. Burada şey diyebilirsiniz, hani abi 2.7K yok. En altta custom seçeneğini seçtikten sonra 2.7K'nın height'ini ve width'ini buraya girerseniz sağlıklı bir şekilde 2.7K'da videolar çekebilirsiniz. Onun dışında özellikle Instagram Reels ve YouTube Shorts için de dikey video çekiyorsanız vertical seçerek dikey videoları da rahat bir şekilde editleyebilirsiniz. Bugün kısa olsun diye ben hemen 2K'yı seçiyorum. OK tuşuna basıyorum ve bakın gördüğünüz gibi bana aşağıya yeni bir proje oluşturdu. Şu an burada yapmam gereken şey buraya projemin içine videolarımı eklemek. Hemen şu alana sağ tıklıyorum ve Import Media dedim. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta nereden videoları ekleyeceksiniz diyor. Mac'in kendi hard diskinden mi? Dışarıdan bağladığım harici SSD'den. Ben Extreme SSD'yi seçtim. Videolarımı buradan ekleyeceğim. Hatta Eskişehir videolarımdan birkaç tanesini ekleyeyim. Burada DJI Pocket'la çektiğim videolar vardı. Bu videolardan 3-5 tanesini şöyle hızlıca seçiyorum ki araya karışık olsun. Videolarımı Command tuşuna basarak seçtim. Eğer derseniz ki ben videoların tamamını aktaracağım, o zaman da ilk videoya tıklayıp parmağınızı Shift tuşuna basıp son videoya tıkladığınızda arasındaki bütün videoları seçiyor arkadaşlar. Yani tek tek özel seçim yapmak için Command tuşunu, bu Windows'taki kontrol tuşuyla aynı görevi üstleniyor. Yok aralık seçmek istiyorum derseniz de ilk video Shift tuşuna basılıyken son videoya tıklıyorsunuz. O aradaki bütün videoları alıyor. Ben şimdi şuradan hızlıca 4 tane video seçtim. Gelelim şimdi bu import penceresinin sağ tarafına. Burada benim için 2 tane önemli özellik var. Bunu daha önceki izlediğim derslerden gördüm. Umarım yanlış aktarmıyorumdur. Birincisi Leave Files in Place seçeneği. Final Cut ile alakalı benim en büyük eleştirim Final Cut'taki çalışma dosyalarınızın çok büyük yer kaplaması. Adobe Premiere'de bir çalışma yaptınız, onu kaydettiniz, yarın tekrar açacaksınız ve devam edeceksiniz. O kaydettiğiniz dosya 10 GB, 12 GB, 15 GB, hadi bilemediniz 20 GB'lık bir alan kaplıyor. Fakat Final Cut'ta bu 14-15 dakikalık videoların sizde kapladığı o yer yaklaşık 250-300 GB'ı bulabiliyor. Bunu biraz da olsa düşürmek istiyorsanız bu eklediğiniz dosyaları bulunduğu yerden çalıştırmasını seçebilirsiniz. Eğer yukarıdaki Copy to Extreme SSD derseniz hard diskteki videoları Final Cut'ın içine kopyalıyor. Yani aynı videoyu 2 defa kaydetmiş oluyorsunuz. Bu da haliyle
daha fazla yer kaplayacak. Bir diğer seçenek de şu altta yer alan Create Proxy Media seçeneği. Bunun da işaretli olmasına önem gösteriyorum. Çünkü denedim, dosya boyutunda ciddi miktarda fark yaratıyor. Ayrıca editlerken ve render aşamasında da size hız kazandırıyor diyebilirim. Import Selected diyorum ve gördüğünüz gibi videolarım bu alana geldi. Şimdi bu aşamadan sonra iki türlü bu videoyu editleyebilirsiniz. Birincisi, bu videoya tıklar, tamamını aşağıdaki timeline'a atarsınız ve buradan kesip biçme yöntemine gidebilirsiniz. Ya da isterseniz bu videoya tıkladığınızda sağındaki ve solundaki bu sarı çerçeveleri daraltmak suretiyle alacağınız parçaları buradan belirleyebilirsiniz. Ben genelde bu sarı çerçeveleri kullanıyorum. Gerçekten çok pratik kullanması. Şu şekilde bir alan belirledim. Geliyorum, aşağıdaki videoma da aynı yöntemi uyguluyorum. Şu şekilde sağından solundan kırparak alan belirledim. Bir sonraki videoma geliyorum. Burada da yine kullanmak istediğim alanı belirledim. Şu diğer insanlar kadraja girmesin. Burada da yine kullanmak istediğim bölümü belirliyorum ve tek yapmam gereken şey hepsini seçip aşağıya sürüklemek. Bakın gördüğünüz gibi benim o seçtiğim alanların tamamı timeline'ıma aktarıldı. Peki burada neler yapıyoruz? Birincisi arkadaşlar, Adobe Premiere'de CTRL ve alt tuşlarıyla tekerleği ileriye doğru ittirdiğinizde zoom in, zoom out, işte alanı genişlet, daralt gibi özellikler var. Bunda ne yapıyorum? Z tuşuna basıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi fare imleci zoom plus, zoom artı işaretine döndü. Tıkladığınızda videoya yaklaşıyor. Eğer uzaklaşmak istiyorsunuz da bir parmağınızı option tuşuna basıp tıkladığınızda videodan uzaklaşıyorsunuz. Yani yakınlaşmak için fareye normal tıklıyorum. Uzaklaşmak için bir parmağımı option'a basıyorum. Bu şekilde timeline'ımdan uzaklaşıyorum. İkinci şey, timeline'da sağa sola kayma işlemi. Yani düşünün ki ben buna çok yaklaştım ve artık benim timeline'ımda ekranıma sığmadı. Ya alttaki kaydırma çubuğunu kullanacaksınız sağa sola kaymak için, ya da bir diğer yöntem, parmağınızın birini shift tuşuna basıp tekerleği yukarı ya da aşağı kaydırdığınızda timeline'da soldan sağa, sağdan sola kayabiliyorsunuz. Yine shift tuşu da kullanmanız gereken bir diğer kısa yol. Gelelim bir diğer yönteme. Videonun en başına geldim. Burada arkadaşlar çeşitli kısa yol tuşları var sık kullanmanız gereken. Tabii siz bunu şu bölümdeki araç çubuğundan da seçebilirsiniz ama klavyeden kullanmak gerçekten çok pratiklik sağlıyor ve zaten bir süre sonra bu otomatiğe dönüyor. İlki Select, yani A. Select dediği şey videoları seçip bir yerden bir yere aktarmak, yerlerini değiştirmek ya da işte videodaki taşıma işlemlerini yapabileceğiniz bir seçenek. Bu sanırım Premiere Pro'da V harfiyle yapılıyordu. Final Cut'ta A harfi Select komutu. Şimdi Position ve Select benim ilk başta çok karıştırdığım seçeneklerdi. Çünkü şöyle bir mantık var. Ben hemen zoom'u geri alayım. Şimdi normalde Select, yani A harfine bastığınızda videoyu tutup yan tarafa kaydırdığımda bakın hemen bir sonraki videoyu yine timeline'ın en sol tarafına yapıştırıyor. Yani videoları birbiri içinde değiştiriyor yerlerini. Fakat şöyle bir isteğiniz var diyelim. Ben bu videoyu buradan almak istiyorum ama bu alan boş kalsın istiyorum. O zaman ne yapıyorum? O zaman da A yerine P'yi, yani Position'ı kullanıyorum. Bakın Position'a geldiğinizde videoyu tutup havaya kaldırdığımda onun bulunduğu yere şöyle gri renkte bir parça bırakıyor. Bu diğer videoların onun yerini almasını engelliyor. Yani siz bu alana farklı bir video ekleyecekseniz ya da farklı bir içerik ekleyecekseniz buraya ekledikten sonra bu bölüme tıklayıp Backspace'e basıp onu silip onun yerine başka bir parçanın almasını sağlayabilirsiniz. Ama benim Final Cut'ta en hoşuma giden şey, yani şu Select ile beraber videoları aldıktan sonra veya sildikten sonra hemen bir videonun onun yerini alması. Çünkü bildiğiniz gibi biz Premiere'de bunu kendimiz yapıyorduk. Yani neydi? Ripple Delete diye bir tuş vardı atadığımız. Sürekli birini kestikten sonra en sağdaki videoları sol tarafa doğru kendimiz yaklaştırıyorduk manuel olarak. Burada biraz daha otomatikleştirilmiş. Final Cut'ın timeline'ının bir diğer özelliği gerçekten bu hızlı ön izleme dediğimiz özellik. Fareyi timeline'da gezdirdiğinizde bütün videonuzu çok rahat bir şekilde izleyip eksik gedik yerlerini görebiliyorsunuz. Ben bu videoyu bu şekilde izlerken istedim ki bazı bölümlerini keseyim. Kesmek için neyi kullanacağım arkadaşlar? Blade, yani B tuşu. Normalde bu Premiere'de sanırım Cut'tı. C tuşuydu. Burada B. B'ye basıyorum, bakın makas işareti çıkıyor. İstediğim yere gelip beğenmediğim bölümlere tıklıyorum. Şuraya tıkladım.
Şurada da şuraya tıkladım. Sonra A harfine Select'e basıyorum ve bu bölümlere tıklayıp Backspace ile siliyorum. Yani videomda ihtiyacım olmayan yerleri çok kısa bir şekilde kaldırmış oldum. Burada bir diğer göstereceğim seçenek ise arkadaşlar Range Selection tuşu, yani R. Peki bu ne işe yarıyor? Bunu anlatmak için hemen bir tane timeline'ıma müzik ekliyorum. YouTube müzik klasöründen telifsiz bir şarkıyı ekledim. Bakın şarkıyı yukarıya attı. Bunu tutup videomun altına bırak. Şimdi ben şöyle bir şey istiyorum. Şu videomda örneğin çok bir konuşma yok. Sadece video çekmişim. Fakat buralarda bazı yerlerde gördüğünüz gibi sesler var. Bu seslerin olduğu yerde müzik aşağıda kalsın. Ses olmayan yerlerde müzik yukarı çıksın. Normalde bu Premiere'de daha kolay. Orada ducking diye bir işlem vardı. Otomatik olarak siz diyalogla müziği eşleştiriyordunuz. Konuştuğunuz yerlerde kendisi müziği kısıyordu. Diğer yerlerde sessiz olduğunuz alanlarda müziği kendi yükseltiyordu. Bunu burada maalesef, yani bilmiyorsam da benim eksikliğim olsun, ben bulamadım. Genelde bütün izlediğim videolarda bu şekilde yapıyorlardı. Kendimiz yapıyoruz bunu. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle Z tuşuna basıp yaklaşıyorum. R'ye basıp Range Tool aracını seçiyorum. İsterseniz buradan da seçebilirsiniz. Burada yapmam gereken şey, bakın şu an müziğim zaten normal seviyede çalıyor. Şu bölümde müziğimi azaltmak istiyorum. Hemen müziğin üzerine gelip farenin sol düğmesine basıp o bölümü seçiyorum ve o bölümdeyken tutup çizgiyi, yani sesimin volümünü, müziğin volümünü aşağı doğru çekiyorum. Genelde ben bunu -32, -33 seviyelerine çekiyorum ki sesim geliyorken alttan az miktarda da olsa müzik gelsin diye. Şimdi yaklaşıp görelim nasıl bir mantık var burada. Bakın Range Tool'la aşağı çektiğimizde müziği yavaş bir şekilde kısıp ileride de yavaş bir şekilde yükseltiyor. Eğer bu yavaşlık, yani bu sesin, müziğin azalma seviyesi size çok kısa geliyorsa şu gördüğünüz noktalardan tutup bunu uzatabilirsiniz. Gayet basit. Şu şekilde uzattım ve gördüğünüz gibi videomda geldi. Sesimin olduğu yerde müzik kısıktı. Daha sonra tekrar konuşmam bittikten sonra şarkı eski seviyesine geldi. Aynı şeyi şurada da yapabilirim. Yine R'ye basıyorum. Şu bölümü hemen seçiyorum ve tutup volümünü aşağıya -32, -33 seviyelerine kaydırıyorum. Tek bilmeniz gereken şey, videonun bütün montajını, yani aradaki transition efektleri, işte renklendirmesi, ıvırı zıvırı, bütün kesme işlemleri bittikten sonra video müziği eklemeniz. Yoksa ben bunu böyle yaptıktan sonra ileride şurada ya ben burayı aslında kesecektim dersem şu şekilde ve burayı silerseniz, o zaman kestiğiniz bölümdeki boşluğu arkadan gelen video doldurduğu için müziğin sessiz olduğu bölüm çok saçma bir yere denk gelecek. Bunu da aklınızda bir not olarak bulundurun derim. Müziğimi de ekledim. Yani burada panelde kullandığım araçlar, en sık kullandıklarım Select kısa yolu A, Position kısa yolu P, Range Selection müziği ayarlamak için R, Zoom tuşu Z ve kesme tuşu Blade yani B. Bunlara kısa yollarına alışırsanız çok pratik bir şekilde videonuzu hızlıca editleyebilirsiniz. Gelelim videoda araya transition efektleri vereceğim. Hemen kendi içinde gelen bir sürü geçiş efekti var arkadaşlar. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Gerçekten keyifli. Hani çok amatör efektler de var ama işinizi çok rahat görecek güzel efektler de var. Özellikle şu dissolve ve blur efektleri güzel. Mesela bunlardan birini tutuyorum. İki videomun arasına geliyorum ve bırakıyorum. Şu an tabii videoya çok yakın olduğum için çok büyük gördünüz siz. Şu şekilde videoma bir geçiş efekti ekledim. O mu geldi aklıma? Bakın. Bu şekilde güzel bir geçiş efekti vermiş olduk. İsterseniz buradan normal görüntünüze de efektler verebilirsiniz. Hani siyah beyaz efekti olsun. Yeşil ekran kullanıyorsanız onu genelde Keyr'la arkadaki yeşilliği yok ediyorsunuz. Kullandıkça zaten kendiniz buradan göreceksiniz. Eğer videoyu D-Log olarak ya da işte renksiz ham olarak çekiyorsanız yine buradan gelip renk atabiliyorsunuz. Üzerine LUT atabiliyorsunuz. Burada da tüm işlemlerimi yaptım diyelim. Geriye ne kalıyor? Renklendirme işi kalıyor. Şurada yukarıda bakın, şu üst bölüm benim kütüphanem. Şurası ses müzik bölümü. Şu T yazan bölümde işte videonuza altyazı ekleyebiliyorsunuz. Açılış kapalış efektleri ekleyebiliyorsunuz. Güzel bir sürü efekti var. Hatta isterseniz hazır lover turtler de var. Bu YouTube, işte Instagram gibi altta abone ol butonları ekleyecekseniz veya animasyonları ekleyecekseniz. Ben bir de buraya Adjustment Layer bölümü ekledim. Bunu YouTube'da bir abimin videosunda görmüştüm. Oradan çektim. Normalde Premiere Adjustment Layer'ı sağ tıklayıp direkt ekleyebiliyorsunuz. Burada bu şekilde ekleniyormuş. Yani
farklı bir yöntemim varsa yine benim eksikliğim. Buradan alıyorum ve videomun üzerine Adjustment Layer'ımı koyuyorum. Bunun boyutunu istediğim gibi ayarlıyorum ve Layer'a tıklayıp yukarıdan şu bölümden şu Play tuşu gibi bir tuş var. Oraya tıklıyorum. Burada Color Correction bölümü geliyor. Buradan işte global tonlamayı ve global ışığımı, işte gölgelerimin tonlamasını ve gölgelerimin ışığını, parlak alanların tonlamasını ve parlak bölümün ışığını ve orta ara tonların tonlamasını, yani doygunluğunu ve o bölümün ışığını şu şekilde basit olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunun tabii yine burası derya deniz ama hani ben vlog falan çektiğimde aşırı oynamayı çok sevmiyorum renklerle. Şu an mesela ne gibi bir etkinlik oldu? Yani ben ne kadar renk verdim, ne kadar işimi gördü görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken şey Adjustment Layer'a tıklamak ve klavyeden V harfine basmak. V'ye bastığınızda bakın şu an Adjustment Layer'ı görünmez hale getirdi. Tekrar V'ye bastığımda görünür hale getiriyor. Bu sayede videonun kendi rengini ve benim renklendirmeden sonra aldığı halini çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Son aşamamız tabii ki ne kaldı? Kendi sesimiz. Kendimiz mikrofonda konuşuyor olabiliriz ya da açık alanda mikrofona uzak bir yerden konuşuyor olabilirsiniz. Kendi konuştuğunuz bölüme tıklıyorsunuz. Yukarıdan şu hoparlör simgesine geliyorsunuz. Buradan sesinizi yükseltebilirsiniz isterseniz. Genelde ben 5-6 civarlarına, desibel civarlarına yükseltiyorum sesimi çünkü çok düşük kalıyor. Zaten siz buradan bu yükseltme işlemini yaparken de videonun altındaki şu grafikten de sesinizin ne kadar yüksek ne kadar alçak olduğunu görüyorsunuz. Eğer burada şu dalgalanmaların uç kısımları kırmızı ve turuncu rengi dönüyorsa çok aşırıya kaçmışsınız demektir ve o bölümlerde sesiniz patlıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Onun dışında ikinci dikkat ettiğim şey şurada Voice Isolation bölümü. Bu da arka plandaki gürültüyü temizliyor. Hemen yanındaki tike basıyorsunuz ve sesinizde ne kadarlık bir gürültüyü temizlemesini istiyorsanız bunu dinleyerek ayarlıyorsunuz. Ben genelde bunu 30-35 seviyelerinde tutuyorum. Çünkü çok yükselttiğinizde robotik bir sesiniz oluyor. Genelde 30-35-40 seviyelerinde çok güzel bir şekilde arkadaki o dip sesi temizliyor. Bir diğer kullandığım şey de Equalizer bölümü. Şuradan geliyorum. Genelde flat'te kullanıyorum ve yanındaki ikona tıklayıp buradan kendi sesimi dinleyerek sesimin işte ara tonunu, basının, tizini basit bir şekilde ayarlıyorum. Yani diyelim ki sesimde şu bölümleri yükselttim, şu bölümleri azalttım. Şu an kabataslak yapıyorum çünkü bir kısa yoldan bahsedeceğim size. Bunu bu şekilde ayarladım. Bakın gördüğünüz gibi şu yandaki grafikte bir kısım bölümün ucu turuncu hale geldi. Yani orada sesim patladı. Biraz fazla yükselttiğimi gösteriyor bana. Buradan ayarlayabiliriz yine. Bunu yaptım diyelim. Peki ben şimdi bu Equalizer'ı her konuştuğum yerde ayrı ayrı mı yapacağım? Hayır. Hemen buradan Command ve C tuşlarına basarak bütün ses özelliklerini kopyalıyorum. Diğer videoma ya da isterseniz videoların tamamını seçip Command Shift V tuşlarına basarak bakın burada diyor ki videodan yeni videolara neyleri yapıştıracaksın? Sen diyor volümü değiştirdin, equalizer'ı değiştirdin ve dip ses temizledin diyor. Eski videonda bunların tamamını yenilere aktaracak mısın? Aynen diyorum. Hepsini yeni videolarıma yapıştır ve bakın sonraki videolarımda da gördüğünüz gibi grafiklerde yükselme oldu. Aynı equalizer'ı, aynı ses temizleme ve volüm yükseltme işlemlerini aktarmış oldum. Yani kabataslak videolarınızı yapmanız bu kadar kısa. Zaten çok keyif alıyorsunuz çünkü hiç donma, kasma gibi bir sorununuz olmuyor. Bitirdiniz diyelim, tüm bu işlemleri kullandık, bitti. Ne yapacağız? Şimdi render alacağız. Hemen sağ üst köşede bakın şurada export tuşu var. Export'a bir kere basıyorum. Burada çeşitli yöntemler var. İşte YouTube, Facebook için, Apple araçları için falan. Ben genelde default'u seçiyorum. Zaten en başta kendim ayarlamıştım projemin çözünürlüğünü. Şu an bakın 370 MB'lık bir dosyam olmuş. Next diyorum. Nereye kaydedeceksiniz diyor. İşte Extreme Hard Disk'in içini seçtim, SSD'nin. Save diyorum. Şuradan bakın bütün aşamaları çok basit bir şekilde izleyebiliyorum. Bakın şu an render almaya başladı. Takribi birkaç dakika bile sürmeyecek bunu renderlamak. Çünkü zaten çok kısa bir video yaptık. Bu şekilde kısa yoldan videolarımı editliyorum ve renderlıyorum. Kapanış bölümüne gelecek olursak, ya benim için MacBook'la Final Cut üzerinden edit yapıyor olmak gerçekten çok hızlı ve çok pratik. Gördüğünüz gibi hani tabi deneme anlatarak yaptığımız için uzun sürüyor gibi olabilir ama gayet pratik bir kullanımı var.
En güzel özelliği hiçbir donma yaşamıyorsunuz. Çünkü hiç kasmıyor alet kendini. Final Cut'la çok senkronize bir çalışma yöntemi var. LUT atmak olsun, uygulamayı kullanmak olsun ve özellikle render'ı gerçekten çok başarılı. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Ben Final Cut'ı dediğim gibi tekrar söylüyorum. Amatör olarak kullanıyorum arkadaşlar. Yıllardır bu işe emek vermedim yani. Yeni yeni ısınıyorum. Sadece benim gibi amatör olan arkadaşların işine yarayacak basit bir şeyi paylaşmak istedim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Şimdilik bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.